Günümüzde pek çok insan yoğun geçirdiği uzun bir iş döneminin ardından yaşadığı şehirden veya ülkeden uzaklaşarak tatile çıkıyor. Bu tatil için kimi insanlar büyük otelleri tercih ederken kimisi ise villa benzeri yerleri tercih ediyor. Fakat dünya üzerinde bazı oteller var ki çok az kişiye hitap etse de ilginçliğiyle herkesin dikkatini çekiyor. Diğer otellerden tamamen farklı tasarımlara ve temalara sahip olan bu oteller tam olarak da bu farklılıklarıyla müşteri topluyorlar. 40 yıl düşünseniz aklınıza gelmeyecek ilginçlikteki otellere geçmeden önce sizlere bir sorum olacak. Daha önce yaptığınız tatilleri ve bugüne kadar konakladığınız otelleri düşünün. Aralarında çok ilginç dediğiniz bir özelliği olan var mıydı? Şayet varsa o özellik neydi peki? Şimdi bu bilgileri aklınızda tutarak videoyu izlemeye devam edin. Bakalım gittiğiniz otelle dünyanın en garip otelleri arasında bir benzerlik olacak mı? İyi seyirler. Tatilde kendisine hapishane deneyimi yaşattırmak isteyenlere. Karaosta Prison Hotel. Demir parmaklıklar ardında yaşamı merak ediyorsanız adresiniz Letonya'nın Karaosta hapishanesi. Eski bir askeri hapishane olan Karaosta, Tsarist baskı rejiminin kontrolündeyken zaman içinde KGB'ye geçen, hatta Naziler tarafından da kullanılan, özellikle komünist dönemde mahkumlara kötü muamelesiyle meşhur olan ünlü bir hapishanedir. 90'lı yılların sonunda yeniden açılan bu hapishane, ayrıca Liepāja'nın mutlaka görülmesi gereken turistik yerlerinden biri. Çünkü burada tarihin karanlık izlerine rastlamak mümkün. Geçmişi işkencelerle, acı çığlıklarla dolu olan bu bina, geçmişin o karanlık tarafını sıra dışı bir otel deneyimine dönüştürerek silmeye çalışmış. Bir geceliğine sıra dışı bir hapishane deneyimi yaşamak istiyorsanız, küçük bir ücret ve girişte kötü muameleyi kabul ettiğinize dair bir belge imzalayabilirsiniz. Belgeyi imzaladıktan sonra demir yatakları, biraz sert gardiyanları ve hapishane yemeklerini deneyimleyebilirsiniz. Her yıl farklı şekilde müşterilerine konaklama sunan Ice Hotel. Dünyanın en ünlü buz oteli ve sanat galerisi olan Ice Hotel, 1989 yılında hayata geçirilmiş. İsveç'te yaz ayları gölde denize girmek, göl kenarında takılmak ve güneşin keyfini çıkartmaktan ibarettir. Kış ise soğuk ve oldukça uzundur. Hal böyle olunca nehir ve göller kışın donmaktadır. Ingvar Bergqvist'in 1989 yılında kafasına Ice Hotel fikri geliyor. Japonya'daki buz heykellerinden esinlenen Ingvar Bergqvist birçok sanatçıyı davet ederek burada bir workshop yapıyor ve sonrasında da Ice Hotel için çalışmalara başlıyorlar. Her yıl Torne Gölü'nün donması sonucunda buradan çıkarılan buz parçaları projeye hayat veriyor. Her yıl onlarca sanatçı buz oteli tasarlamak için çalışıyor ve gölden çıkarılan buzlarla sıfırdan bir otel tasarlıyorlar. Büyük bloklar halindeki buz kalıpları ince işçilik sonrasında günlük hayatta kullandığımız odalar, masalar, bardaklar gibi birçok ürün oluyor. Hatta şu bilgiyi vermek istiyorum. Ice Hotel'de bir odanın tasarlanması ortalama 6 haftayı buluyor. Birbirinden garip odalarıyla pek de kalmak istemeyeceğiniz otel. Propeller Island City Lodge. Almanya'da yer alan Propeller Island City Lodge, müşterilerine sıra dışı olmasının yanı sıra garip olarak nitelendirebileceğimiz bir deneyim sunuyor. Otelde kalmak isterseniz yatacak yer olarak bir tabutu veya kafesi, oda olarak her şeyin baş aşağı durduğu bir oda gibi çeşitli odalar önünüze sunuluyor. Karşınıza bir anda Arthur Morgan'ı bulabileceğiniz Pioneer Town Motel. Kaliforniya'daki Pioneer Town, 1946'da Roy Rogers ve Gene Autry gibi Hollywood aktörleri ve onlara eşlik eden birkaç hevesli yatırımcı tarafından kuruldu. Hayalleri bir vahşi batı kasabasına tıpatıp benzeyen bir film mekanı yaratmak ve aynı zamanda western filmlerinin yıldızlarının konaklayabileceği bir yer sunmaktı. Sonuçta ise ortaya inanılmaz bir kasaba çıktı. Pioneer Town'da klasik bir salon, hapishane ve kasabanın ilgi çekici dükkanlarının önüne yerleştirilmiş at bağlama alanları bulunuyor. Yerleşim yerinin altın çağı geride kalmış olsa da burada konaklayanlar western kültürünün tadını çıkarmak için bolca imkan buluyorlar. Tam anlamıyla doğayla iç içe olmak isteyenler için. Kolar Bin Eco Lodge. Dünyanın farklı bölgelerinde ziyaretçilerine hayli yüksek standartlar sunan inziva otelleri var.
Ancak lüks ve konforun ikinci, hatta üçüncü planda olduğu işletmelere rastlamak da mümkün. İsveç'in en ilkel oteli olarak da anılan Kolarbin Ika Lodge tam da böyle bir otel. Bu sıra dışı otelde bildiğiniz konaklama alanlarına rastlamanız mümkün değil. Söz gelimi oteldeki odaların inşasında çamur, çimen, yapraklar ve tahtalar kullanılmış. Bu anlamda bir otel odasından çok ilkel oyuklar andırıyorlar. Ormanlık bir alanda yer alan tesiste elektrik ve banyo da yok. Bunun yerine çeşitli doğa aktiviteleri ve hayatta kalma atölyeleri var. Kısacası Kolarbin Ika Lodge, zihinlerindeki bunaltıcı düşüncelerin yanı sıra modern yaşamdan da uzaklaşmak isteyenlerin tercih etmesi gereken bir inziva oteli. Denize açılmadan gemi içinde kalmak isteyenlere Queen Mary Hotel. Kaliforniya'nın Long Beach şehrinde kıyıda yer alan Queen Mary Hotel, 1936 yılında seferini tamamlayan aynı isimli gemide yaşamanıza olanak tanıyor. Otel, geminin birinci sınıf kameralarını ve suitlerini müşterilerine sunuyor. Otel fazlasıyla güzel gözükse de hakkında anlatılan hikayeler çoğunuzu bu otelden soğutabilir. Örneğin otele gelen bazı müşteriler B340 kamerasında sürekli kapıya vuruluyormuş gibi ses geldiğini, geceleri banyo ışığının kendiliğinden açıldığını ifade ediyorlar. Dünyayı bir vincin tepesinden izleyin. The Fralda Crane Hotel. Fralda Crane Hotel, Amsterdam, Hollanda'da bulunan benzersiz ve sıra dışı bir konaklama tesisi. Hareketli Hollanda Rıhtım ve Gemi İnşaat Şirketi tersanesinde yer alan bu ikonik otel, dönüştürülmüş bir endüstriyel vincin içinde yer alıyor ve maceraperest gezginler için türünün tek örneği diyebileceğiniz bir deneyim sunuyor. Bu dev vinç, yerden 50 metre yüksekte yer alan 3 özel suite'i bünyesinde barındırıyor. Bulunduğu konum nedeniyle üzerinde bulunduğu Ey Nehri de dahil olmak üzere tarihi şehir merkezinin nefis panoramasına hakim durumda. Fralda Crane Hotel'de kalmak gerçekten farklı bir deneyim vaat ediyor. Dileyenler vincin tepesinden bungee jumping de yapabilir. Bu ilginç mekanda düzenlenen müzik etkinliklerine katılabilir ya da çatı katındaki spa küvetinde muhteşem manzara eşliğinde yorgunluk atabilir. Denizin tam ortasında bir otel. Flying Pen Tower. Atlantik Okyanusu'nun ortasında, Kuzey Carolina kıyılarının yaklaşık 51 kilometre açığında bulunan Frying Pan Tower, geçirdiği tüm badirelere rağmen dimdik durmaya devam eden bir deniz feneri. 1964 yılında ABD sahil güvenliği için inşa edilen 41 metre yüksekliğindeki yapı, bugün ekoturizm sertifikalı çok özel bir konaklama deneyimi sunuyor. Frying Pan Tower, 1996 yılında hizmet dışı kalmasına yol açan kötü şöhretli fren kasırgası da dahil olmak üzere çok sayıda fırtına ve kasırga atlattı. 2003 yılında Richard Neal adlı bir vizyoner kuleyi satın aldı ve onu olağanüstü deneyimler arayan maceracılar için açık deniz sığınağına dönüştürdü. Ayrıca şunu söylemeliyim ki burada herkes konaklayamıyor. Frying Pan Tower'da konaklamanın iki yolu var. İlki kulede sürdürülen projelerde çalışmak için gönüllü olmak. Diğeri ise etkileyici bir bağış karşılığında ekoturizm macera hafta sonu programına katılmak. Işıksız okyanusta yıldızları ve Samanyolu'nu izlemek, vinçle denize inmek, dalgalar izin verdiğinde kulenin altındaki 15 metrelik derin korumalı resifte tüplü dalış yapmak gibi birçok etkinliğin yanında balık tutmak, biyolojik olarak parçalanabilir golf toplarıyla atış yapmak, Frying Pan Tower'da yapabileceğiniz aktivitelerden sadece birkaçı. Zürafalarla iç içe bir otel. Giraffe Manor, Kenya. Zürafaları sever misiniz? Peki hiç zürafa gördünüz mü? Cevabınız evet ise tam size göre bir otel var. Kenya'nın başkenti Nairobi'de bulunan Giraffe Manor adında bahçesinde zürafaların dolaştığı bu otel, 140 dönümlük ormanlık alanın 12 dönümlük bir kısmında bulunuyor. Otelin amacı safari heyecanını odanızda bile hissedebilmeniz. Bu otele misafir olduğunuzda çalışanlar size zürafaları nasıl besleyebileceğinizi öğretiyor. Her oda zürafa yiyecekleriyle dolu. Böylece camınızdan kafalarını sokup size sürpriz yaparak gelen misafirleri en uygun şekilde ağırlayabiliyorsunuz. Tabii zürafaların bir pazarlama aracı olarak kullanılmasının ne kadar etik olduğu tartışılır. Orası ayrı. Bu otelde bir gece konaklamanın bedeli de yaklaşık 1100 Amerikan doları. Korku Oteli, Helgas Folly. Korku filmi sevenler burada mı? Çünkü bu otelde tam size göre.
Sri Lanka'da bulunan bu ilginç otel korku filminin içinde yaşamanıza imkan tanıyor. 1930'larda tasarlanan ancak 1990 yılında otel olarak hizmet vermeye başlayan bu otel, kendisini otel karşıtı olarak tanımlıyor. Konsept olarak korkuyu tema alan otelde el boyaması sanat eserleri, bal mumuna bulanmış şamdanlar, iskeletler ve daha bir sürü farklı korku süslemeleri bulunuyor. 25 odalı butik otelde yer alan ürpertici dekorlar ile kendinizi tedirgin hissediyorsunuz. Görünmeyen otel, Mirror Cube Hotel. İsveçli bilim adamları çalışırken girişimciler boş durmamış, dünyanın kara deliğini de kendilerini kaybetmenin yolunu da bulmuş. Sık ormanların içinde aynaların arkasına kamufle olup doğanın bir parçası olmaya çözüm bulmuşlar. Ormanın ortasında ağaçların içinde yerden yükseklere konumlanan bu görünmez küplerin sakinleri kapıdan girdikleri anda hem bu muazzam doğanın içinde çırılçıplak kalmanın hem de tek adımda yok olmanın hazzını yaşayabiliyorlar. Kuşların aldanıp çarpmaması için dış yüzeyi kızılötesi film ile kaplanan Hotel Mirror Cube, şehirli olmanın yüklerinden arınıp birkaç gün doğayla baş başa her şeyi unutup huzuru hissetmek için muazzam bir konaklama alternatifi sunuyor. Burası gün sonunda uykuda harcanacak değil, tatilin tüm zamanını geçirmek için konaklanacak bir otel olma özelliğini taşıyor. Uçak Otel, Hotel Costa Verde. Benzersiz bir otel deneyimi söz konusu olduğu zaman Costa Rica'da bulunan Hotel Costa Verde'yi önlerde almak lazım. Bu akıl almaz otel 1965 yılında Boeing 727 model bir uçağın içerisine inşa edilmiş. Uçağın dış görünümü orijinal haliyle korunmuş. Otele dışarıdan bakınca görülen devasa bir uçak. İçeriye girdiğiniz zaman ise zarif bir şekilde döşenmiş, tik ağacıyla kaplı bir otel ile karşılaşıyorsunuz. Bu otelde konuklar dev uçak pencerelerinden yemyeşil ormanların ve doğal güzelliklerin tadını çıkarabilirler. Uçağın kanatlarında üstü kapalı teras ve restoranlar bulunuyor. Ayrıca Hotel Costa Verde misafirlerine gurme lezzetler de sunuyor. Geceyi kanalizasyon borusunda geçirmek. Das Park Hotel. Avusturya'da bulunan Das Park Hotel gerçekten de dünyanın en ilginç otelleri listesinde yer almayı hak ediyor. Bunun sebebi konukların geceyi beton bir kapsül içerisinde geçiriyor olması. Daha doğrusu dev kanalizasyon boruları içerisinde demek de daha doğru olabilir. Elbette bu dev kanalizasyon boruları detaylı bir temizlik ve bir sürü yenilemeden geçirilerek konforlu bir otel odası haline getirilmiş. Ancak sonuçta o hala bir kanalizasyon borusu. Das Park Hotel, Tuna Nehri'nin hemen yanında bulunuyor. Tuhaf bir konaklama seçeneği olsa da mükemmel bir konuma ve manzaraya sahip. Kalabalıktan ve gürültüden uzak durup kafa dinlemek ve doğal güzellikleri deneyimlemek isteyenler için benzersiz bir konaklama seçeneği olduğu söylenebilir. Treehouse Lodge Resort. Hayatında bir kez olsun Peru'da bir ırmağın kenarında Amazon yağmur ormanlarının sesleriyle uyumayı kim istemez ki? Peru'da bulunan Treehouse Lodge Resort misafirlerine tam olarak da bunu sunuyor. Hem de alışılagelmişten çok daha farklı bir şekilde. Iquitos''dan yalnızca 1 saatlik bir tekne yolculuğu ile Treehouse Lodge Resort'a ulaşabilmek mümkün. Ama macera otele ulaşmakta bitmiyor. Daha sonrasında odanıza gitmek için metrelerce yükseklikteki ağaç eve tırmanmanız gerekiyor. Elbette bu tırmanış müşterilerin güvenliğini ön planda tutan pek çok önlem ile yapılıyor. Odaya ulaştığınız zaman sizi Amazon yağmur ormanlarından ayıran tek şeyin ince bir cibinlik olduğunu görüyorsunuz. Alışılmışın dışında olan bu otel ne kadar korunaklı orası tartışılır. V8 Hotel, Almanya. V8 Hotel, Almanya'nın araba severler için cennet olan bir bölgesinde konumlanır. Gezginlere araba tutkularını tatmin edebilecekleri türden deneyimler vaat etmektedir. V8 Otel, arabalarla ilgili pek çok şeyin bir arada bulunabileceği ve çeşitli yarış temalarına göre tasarlanmış çok farklı araba süitlerini de içinde barındırır. Eğer bu otele giderseniz bir arabanın içinde uyuma hayalini de gerçekleştirebilirsiniz. Üstelik otel, arabalarla ilgili hayallerin en uç noktada yaşandığı Motor World Stuttgart'a yakındır. Bu dünyada yaşamıyormuşsunuz gibi hissettirecek. La Balade de Gnome Hotel. Dünyaca ünlü Truva atı şeklinde odası bulunan tematik otel La Balade de Gnome, Belçika'da Brüksel'in güneyine arabayla 90 dakikalık mesafede yer alıyor.
Bu sıra dışı otele gerçekten sadece arabayla ulaşabiliyorsunuz. Ancak Arden bölgesinin yemyeşil ormanlarına ve dolambaçlı nehirlerini izleyerek yol almaya değer. Otelin 11 odası yatırımcı tarafından özenle tasarlanmış farklı temalara sahip. Otelin özelliğini oluşturan temalar ise şunları içeriyor. Ana binanın 2 katında bulunan ve uçurum veya bir yelkenlide yatma hissi veren Macquarie Adası. Çift kişilik yatak, tuvalet, küvet ve yemek pişirme olanaklarına sahip geleneksel bir çingene kampı olan Lacha Dome Trailer. Gökyüzündeki yıldızlar ve uzay gemisine benzeyen bir banyo dahil ayın yüzeyi gibi dekore edilmiş olan Luna Odası. Bu otelin en meşhur yeri ise Truva Atı. Truva Atı ana binanın dışına yerleştirilmiş ve girişi atın arka sırtından yapılmakta. Odada köpük banyosu, duş, bir çift kişilik yatak ve 2 çocuk yatağı bulunuyor. Okyanusun tam içinde olan bir otel, The Manta Resort. Listede bulunan son otel olan The Manta Resort, Tanzanya'nın Pemba Adası'nda yer alıyor. Fakat bu otel listedeki diğer otellerden biraz daha farklı. Bunun sebebi tesisin direkt olarak su üstünde bulunuyor olması. Yüzen bir otel olan The Manta Resort'ta toplam 3 kat var. Çatı kısmı genellikle denize atlamak için kullanılıyor. Ayrıca oturup uçsuz bucaksız denizi seyretmek için de gayet ideal bir alan sunuyor. Ada kültürünü yansıtan orta kısımda sadece temel ihtiyaçlarınızı ve konforunuzu sağlayacak eşyalar mevcut. Zaten otel tüm gereksiz eşyalardan ve hatta teknolojiden bile uzaklaşıp doğanın içerisine karışmayı teklif ediyor. The Manta Resort'un en fark yaratan kısmı ise sualtı odası. Tamamen camlarla kaplı ve suyun altında yer alan bu odada tüm gün su altındaki canlıları ve uçsuz bucaksız maviliği seyretme imkanınız bulunuyor. Peki siz bu otellerden hangilerinde konaklamak isterdiniz? Yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtebilirsiniz. Ayrıca videomuzu hype ederek bizi listenin başına taşıyabilirsiniz. Hepsi sizin elinizde. Videomuzun sonuna geldik. Sizlere çok daha fazla ve kaliteli belgeseller üretebilmemiz adına videomuzu beğenerek ve kanalımıza abone olarak bize destek olabilir. Aynı zamanda bizlerin daha birçok belgesel severe ulaşmasını sağlayabilirsiniz. Ayrıca sol tarafta en fakir Türk devleti Kırgızistan'ı anlattığım belgesel yer alıyor. Sağdaki oynatma listesi ise sizler tarafından en çok beğenilen videolardan oluşmakta.